25 Nisan 2025'te Avrupa karanlığa gömüldü. İspanya, Portekiz ve Fransa'da 30 milyondan fazla insan bir anda elektriksiz kaldı. İşte dünyanın konuştuğu o büyük kesinti. Selamlar. Şu anda özel bir şekilde bu videoyu çekmek istedim. Çünkü evde çalışıyordum. Bir anda saat 12.30 gibi elektrikler gitti. Sonra öğrendik ki elektrikler bütün İspanya'da, Portekiz'de gitmiş. Ve aynı zamanda Fransa'da etkilenmiş. Saatimiz şu anda 2:19 geçiyor. Hala elektrikler gelmedi. Hala elektrikleri bekliyoruz. Neden kesildiği bilinmiyor ama bütün bu 2-3 ülke etkilendi. Hayat durmuş durumda. Toplu taşıma çöktü. Metrolar çalışmıyor. Suların da kesileceği konusunda bir bilgi aldık. Kesilebileceği ihtimal olduğuna dair. Ve dediğim gibi cyber attack olduğundan da şüpheleniliyor. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama geceye böyle devam ederse çok farklı bir manzarayla karşılaşabiliriz. Kapıları kilitleyip, camları kilitleyip evde oturacağız. Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Yeteri kadar suyumuz var, yemeğimiz de var. Ocak elektrikli ama kamp ocağı varmış. Kamp ocağıyla yemek yapabiliriz. Bunu düşünüyoruz. Yani B planlarımız var tamamıyla. Benim şansım diyebilir miyiz? Hafta sonu geldim, yağmurluydu. Sonunda güneş açtı. Çalışıp işten sonra bir yerlere giderim, plaja giderim, bir yere giderim diye düşünüyordum. Ama bu gidişte hiçbir yere gidebilecekmişim gibi durmuyor açıkçası. Çünkü işler tehlikeli bir hal alabilir. Ne yazık ki. Yani bekliyoruz. Bu elektrik olmaması çok sıkıntı bir durum. Hiçbir kamera çalışmıyor. Hiçbir internetlerimiz, telefondaki internetler çok kötü. Tabii herkes bütün o internetlere yüklendiği için. Update'lemeye devam edeceğim. Şansım benim şansım gerçekten. Ece Güven Barcelona'dan bildiriyor. Saatlerimiz şu an 7:58. 8'e 2 dakika var. Burada elektrikler gideli tam olarak 7,5 saat oluyor. Bugün öğlen saat 12.30 sularında elektrikler gitti. Bütün İspanya'yı, Portekiz'i ve Fransa'nın bir kısmını kapsayan elektrik kesintisi bütün halkı endişelendirdi. Evet, şimdi Barcelona'da olan Ece Güven size neler yaşadığını anlatıyor. Evet Ece, sendeyiz. Evet, merhabalar. Bugün Barcelona'da arkadaşlarımın evinde çalışırken bir anda elektrikler kesildi. İnternetim gitti ve ne yapacağımı bilemedim. Çalışıyordum. Sonra Magda'ya, arkadaşıma sordum. O da sorun yaşadığını söyledi. Burada belki normal olabileceğini düşündüm ve beklemeye başladım. Sonra toplantılarım var. Bütün endişelerim bu yüzdendi. Sonra beklerken Magda'nın telefonuna bağlandım. Magda'nın telefonu da mobile data bile çok düşük çekiyordu. Sürekli internet kopup geliyordu. Bir türlü iletişim sağlayamıyordum. Bütün toplantılarımı ertelemek zorunda kaldım ve ne yapacağımı bilemedim. Bekledim. Arada menajerime haber verdim ve erteledim her şeyi. O sırada elektrikler gelmedi. Haberlere biraz bağlanabildik falan derken şu an saatler 8 oldu saat. Hala elektrik yok. İspanya'da, Portekiz'de, Fransa'nın bir kısmında, İspanya devleti, Portekiz devleti neredesiniz? Bunu kim yapıyor? Neler oluyor burada? Bizden neler gizleniyor? Bunların hepsini bilmek istiyoruz. Bence burada bize söylenilmeyen bir şeyler var. Bu kadar ülke nasıl böyle bir elektrik kesintisinden etkilenebiliyor? Bunları bilmek istiyoruz. Şehir merkezinden gelen, işinden dönen Doğukan arkadaşım da şehir merkezinde büyük bir parti olduğunu bildiriyor. Herkes sokaklarda içiyormuş. Herkes biralar içiyormuş. O da işten çıkıp bira içip gelmiş. Panik halinde gelmedi. Herkes eğlencede. Şu anda herhangi bir tehlike sezmiyoruz. Endişeli miyiz? Safety'miz konusunda, güvenliğimiz konusunda henüz değiliz ama hazırız. Her senaryoya hazırız. Biz buradayız. Bu güzel manzarayı izliyor olacağız. Şehirden gelen ışıklara,
ışıkları, sesleri dinliyor, izliyor olacağız ve her zaman sizi update'leyeceğiz, geri bildireceğiz. Şu an Doğukan arkadaşımla birlikteyiz. Elektrik kesintisi olduğunda Doğukan şehir merkezindeki iş yerinde bulunuyordu. Evet Doğukan, lütfen bize o andan, elektriklerin tam kesildiği andan sonra neler oldu? Buraya nasıl geldin? Biz 1 saat uzaklıktayız. Neler yaşadın? Bunları anlatır mısın? Çok kötüydü bir kere. İnanılmaz bir kaos hakimdi. Çok zordu öncelikle. Yani çok kaos hakimdi. Elektrikler kesildiği an biz bir sevindik ilk başta. Dedik ki sonuçta hani bir yarım saat, 1 saat işten kaytarırız hani. Bilgisayarlar çalışmadı falan bir süre. Biz tabii sevindik. Sevindikten sonra baktık iş ciddiye biniyor yani. Telefonlar falan iyice çekmemeye başladı falan bir şeyler oluyor. Dedik eyvah yani. Bu işin Korktunuz. çok korktuk. Evet, biz de öyle, Müthiş biz de bir öyle. kaos vardı Ece. Neyse. Sonra baktık yani yapacak bir şey yok. Sonra bizim jeneratörler çalıştı. Bizim bilgisayarlar falan çalıştı işte. Ay, jeneratörünüz vardı. Dedim ki ben böyle şansın dedim affedersin ama dedim ya. Hiçbir şey çalışmıyor dedim yani. Peki hani mesela elektrik kesintisinden ne kadar sonra jeneratör çalışmaya başladı? Bir saat sonra falan. Yarım saat, 1 saat. Tam zamanı hatırlamıyorum. Neyse. Benim düşüncem şu oldu. Benim düşüncem tamamen şu oldu. Ben dedim ki şimdi eğer elektrikler yoksa yani rahat rahat takılmamız gerekirken bilgisayarlar bir anda çalışmaya başladı. Hem elektrikler yok hem çalışmaya devam edeceğiz. Yani dedim hani işin bir şeyi olsun. En azından hani bir ödülü olsun anladın mı? Hani bir şeyler alıyorsan benden bana bir şeyler de ver. Ama hem elektrikler yok hiçbir şey yok hem sadece bilgisayarlar çalışıyor. Sıkıcı ve hoş bir ortam olmadı ama bir süre Evet. sonra bilgisayarlar da öldü. Onlar da mef kaldı Şarjları yani. bittiği için. Şarjları laptop mu? bitmedi, internet gitti. İnternet İnternet gitti gidince biz komple. çalışmayı bıraktık. Direkt lan interneti de gittik yani. Tabii hepsi gitti bir anda. Hı hı. Sonra bizim menajerler dedi işte çıkabilirsiniz, gidebilirsiniz dedi. Biz de Kaçta çıktın işten? Normalde 6.30'da çıkmam gerekiyordu. Ben 5 gibi falan çıktım. 5 Yani çıktım. 5'e kadar çalıştınız mı? Çalışmadık. Goy goşlamadı. Hı hı. Ha, pek bir şey olmadı yani. Ama çok korktuk. Çok. Yani. Dedik ne oluyor dedik Ne yani. yapacağınızı da bilmiyorsunuz. Tabii bilmiyoruz abi hiçbir şey bilmiyoruz. Neyse işte sonra çıktık arkadaşlarla bira falan içmeye gittik. Baktık her şey tıkırında falan iyi metrolar çalışmıyor. Ben de 2 tane 3 tane otobüse bindim geldim. Bayağı da yürüdüm bu arada. Ama şöyle bir şey Ne var kadar mesela. yürüdün? Bilmiyorum yürüdüm bayağı. Bir saat yürümüşümdür yani. Ama benimki biraz keyiften. Çok aranamadım yani. Bir de internet yok ya bakamıyorum Google Bakamıyorsun. Maps falan. İyi bari hani yolunu buldun mu yürüyerek? Buldum. Hani ilk defa mı yürüyerek geldin buraya orada? Yok oradan ilk defa evet. Yani hani bu kadar uzaktan ilk defa. Bu kadar uzaktan Bu da ilk senin defa. için yeni bir deneyimdi yani. Hani bir test etmiş oldun. Bulabilir Tabii misin? bulabiliyorsun. Bu şehir çok kolay bir şehir o konuda. Evet yani ben de onu konuşuyordum Magda ile. Çünkü hani bugün çalıştığım için evdeydim. Çalışmıyor olsaydım belki dışarıda olacaktım ve hani ben nasıl gelecektim bunu düşündüm açıkçası biraz. Ve hani çünkü hani dışarıyı pek görmedim etmedim hani buraya geldiğimden beri gezme olayı. Uber'deydik döndük mesela. Tam metro kullandık otobüse bindik ya da havalimanından geldim. Bir kere haritaya bak yeter. Evet. Kolay yani. Yani bir şekilde bulabileceğime ben de ikna oldum. Hani şuradan gelirdim, şunu yapardım falan dedim. O da Evet. evet dedi Evet falan. doğru. Hani bulabileceğime ikna oldum. Zaten el kaymayı görünce hani hemen anlarım diye düşündüm. O yüzden ben de hani biz de çok endişelenmedik senin için hani buraya dönebilmen adına. Ama biraz Miev için daha endişeliyiz. O daha uzaktaymış, trenle gelmesi gerekiyormuş falan filan. O yüzden trenler de Michael en çalışmıyor. kötü şeyi alır ya. Motosikleti alır gelir. Evet yani hani onu da bekliyoruz şu an. Merak ediyorduk hanginiz daha Evet. önce geleceksiniz. Bir de şey de anlamadık hani işleriniz neden siz daha önce salmadı diye. Onu bile anlamadım. Benim internetim vardı bir süre çünkü o yüzden. Evet sana yazdı işte sen geri yazmadın o yüzden Benim merak internetim ettim. yoktu telefonumda. Ha, İşte işte. bilgisayarın interneti vardı yani. Tamam. O yüzden oradan şey oldu. Bir de şöyle bir şey var. Yani çok enteresan bir muhabbet. 3 tane ülkede birden elektrik gidiyor abi. Evet bu kadar büyük bir kesinti. Ben Portekiz'deki Ben arkadaşıma da işte yazdım. bunun ve bence onun hepimiz da yokmuş bu arada interneti. bunun kimin oyunu olduğunu biliyoruz. Ama söylemiyoruz. Çok açık, net bir saldırıdır yani. İspanya'nın yanındayız. Kalbimiz İspanya ile beraber sürekli. Doğukan, bu deneyimini anlatmayı sonlandırmadan önce başka söylemek istediğin bir şey var mı Çok korktuk. izleyicilere? Çok Çok korktuk. çok aşırı korktuk. Evet biz açıkçası burada Magda'yla felaket Çok senaryoları yazıp durduk. Çok kötüydü. Yani yaz Çığlıklar, bitmiyor. insanlar bağırıyor, ne oluyor falan diye. Çok kötü. Wow.
Biz biraz daha izoleydik burada açıkçası. Bizim için biraz daha sessiz, hani o apokaliptik dünyanın sessizliği gibi bir sessizlik vardı. Çünkü araba duymadık fazla, otobüs fazla duymadık. Hani bir televizyon, bir ses, hiçbir şey duymuyoruz yani. Daha çok insanların sesini duymaya başladık. Hiç insanların sesini bu kadar duyduğumu hatırlamıyorum. Çünkü şehrin sesi kesildi ve insanların sesi çoğaldı. İnsanlar birbiriyle daha çok konuşuyor bir şey izlemektense mesela. Hani bizim de dikkatimizi çeken bunlar oldu. Biraz huzurlu hissediyoruz şu anda kendimizi. Buna alışmaya çalışıyoruz. Ne kadar Şey sürecek dedi, bilmiyoruz. yetkililer 6 ile 10 10 saat saat arası. sürer. Siz bunlar nerede ulaştınız bu bilgilere? Biz arada internet çektiğinde ben bir araştırdım. Çekiyordu yani arada. Arada evet, ben Aa. çalıştım yine, arada bir mesaj aldım, attım falan böyle. Çok korktuk ama. Evet, çok korktuk. Çok. Herkese, bütün şirkete haber verdim. Yazdım gruba. İşte dedim böyle kesinti var. Direkt söyledim. Sonra haberlere çıktı zaten. Herkes haberleri atmaya başladı. Hı. Evet falan diye. Yani şu an bir de şey de çok enteresan. Dış dünyada neler olduğunu bilmiyoruz. Hani şu an elektrik yok, internet yok. Hiçbir şeye ulaşamıyoruz bayağıdır. Hani dış dünyada acaba neler oluyor? Neler konuşuluyor? Bu 3 ülkeyi kapsayan elektrik kesintisi ne kadar TT oldu? Yani hani bunları da bilmiyoruz. Birisi bunu üstlendi mi mesela? Belki birisi bunu üstlendi. Yok, ben bakıyordum onlara canım. Ama şu an bayağıdır internetin yok. 2 saattir yok. Tabii. 2 saati yok. 2 saatte böyle şeylerde İnternet haliminde çok- çok büyük bir zaman dilimi. çok için büyük. ya, her şey çok ilerlemiş olabilir. Kesinlikle. Yani. Hani ne olduğunu bilmiyoruz şu an. Kör bir noktadayız Kesinlikle. yani. Her şey olmuş olabilir. Her şey Herkes olmuş olabilir. üstlenmiş olabilir. Kesinlikle. Bir tehdit ediliyor olabiliriz. Şöyle, benim okuduğum kadarıyla cyber attack diyorlardı. Muhtemelen, ama başka bir sebebi de varmış. Tam anlayamadım o sebebi. Biraz teorik bir sebep. Anlamadığım için de ifade edemiyorum burada. Çok özür diliyorum senden ve izleyicimizden. Tabii zaten hani yanlış Ama bilgi vereceğimizi Çok hiç vermeyelim korktuk, herkes diye. bilsin onu yani. Evet. Bayağı korktuk. Herkes ama yani şehirde zaten hani o paniği, telaşı düşünemiyorum yani. Evet. Ama bence hani hani en çok etkilenecek insanlar Tesla'sı olan insanlar. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bence en çok etkilenecek insanlar Tesla'sı olan insanlar değil Ece. Bence en çok etkilenecek insanlar, ne bileyim, evde suyunu elektrikli ısıtan insanlar veya yemeği olmayan insanlar veya işte bu tarz şeyler bence daha çok etkilenir Tesla'sı olmayandan diye düşünüyorum ben kişisel olarak. Fakat gel gelelim. Senin bu tarz düşünmelerine saygı duyuyorum bu arada. Onu da belirteyim yani. Teşekkür ederim. Tabii ki hani Rica ederim. o insanlar, hani o insanları küçümsemek için ya da şey söylemek Yo için. estağfurullah. Yo. Ben hiç öyle bir şey kastetmedim. Hiç. Yani öyle Kesinlikle. hani öyle bir şeyim yok tabii ki, Sadece evet tabii ki onlar. onu biliyorum. Ben sadece en çok onlar değildir En diye. çok onlar diye, haklısın. Haklısın. Ya biz çünkü hani Magda ile şey konuşuyorduk. Elektrikli arabası, hani ben elektrikli araba hiç hani almayı düşünmüyorum diye düşünüyordum. Hani bu elektrik kesintileri vesaire çok filmde gördük. İşte bazı platformlarda yayınlanan, özellikle o elektrikli arabanın yollarda elektriksiz kalmış olması, hani bence bu tarz bir olaylarda birkaç aracının olması önemli diye düşünüyorum. Ve hani elektrikli arabalar bu konuda pek reliable değil. Değil. Bak ne oldu? Bitti. Evet. Şarjın bitene kadar önce gidersin. Hibrit olabilir. Hibrit olabilir. Yine benzinle çalışıyor. Aynen, Hibrit aynen. en iyisi. Aynen. Evet. İkisinde 2 sene değil mi? Hibrit iyi. Doğru. Kameramandan da destek aldığımıza göre. Evet. Camerawoman. Hibrit en iyisi, doğru. Hibrit en Doğru. iyisi. Ya bizim sıcak suyumuz falan var. Yani Çok doğalgaz. su var. Burası depo gibi. Biz burada Biz iyiyiz o konuda yani. ay çıkartırız yani. Kesin. Kesin çıkartırız. Kesin. Ama işte yani ne, sağlık olsun. Sağlık olsun. Bekliyoruz. Allah İspanya'ya zeval vermesin diyelim. Vermesin. Aynı yanındayız aynen. Amin. Amin. O zaman Doğukan, teşekkür ederim. Başka söyleyecek bir şey yoksa burada sonlandıralım. Buradan herkese çok selam söylüyorum. Bayağı da korktuk ama bilsin insanlar onu yani. Evet. Ve aklımızdaki en büyük şey ailelerimizde. Ailelerimize de bu Ben kadar sabahtan beri uzağız. annemle konuşamadım. Mesela bir ulaşayım ağzıma Suzi, muhtemelen yani. Suzi çok korkmuştur. Elektriği ben kesmişim gibi bir hava oluşacak. Suzi çok korkmuştur. Evet. Endişelenmiştir. Baya. Evet. Evet, tamam. O zaman teşekkürler Doğukan. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Ve şunu da söylemek isterim. Bütün bunlar olurken benim de burada olmam, sizin olmam benim için ayrı bir Deneyim şey. oldu değil mi? Yani
Teşekkür ederim hani böyle bir deneyim yaşattığınız için bana. Ben yaşatmadım, Barcelona yaşattı. İşte öyle Barcelona yaşattı ama hani burada sizin olduğum için çok mutluyum. Bunu Tabii. yaşadığım için çok O teşekkür ederim. negatifliğin içinde de bir pozitiflik, Ben çok keyif alıyorum. optimist bir Yani evet, çok ben yaklaşım tarzı. kabullendikten sonra olayı, yaşadığım durumu çok keyif almaya başladım açıkçası. Evet. Keyifle burada oturup merdivenlerde manzarayı izleyip şaraplarımızı yudumlayıp sohbet ediyoruz. Bence telefonlarımız da yok. Uzaksız. Uzaktan. Dünyadan uzak. Okay, enough. Evet, gece oldu. Işıklar gitti, karardı. Bread and stuff. Yes. I'm checking which one is this one. Okay, good. Because mine We got the right one, right? Yes. Can we eat? Yes, we can eat. Thank you so much, guys. By the way, super nice, super nice idea. It was two paranoid girls talking to each other. Yes. We're like, we need bread. Cream Make cheese. something to put on bread. Cream cheese. We're gonna make sandwiches. Şu anda Barcelona'da El Carmel ilçesinden bildiriyorum. Merkezinden yukarıya daha çıkarsanız dağın tam arkasındaki noktada üstünde yer alıyoruz. Şu andaki elektrik durumu böyle. Bazı evlerden küçük küçük ışıklar geliyor ama elektrik direğinin flash ışığı veya mum ışığı olduğu belli. Karşıda yine bazı evlerden çok küçük ışıklar geliyor ve bazı sokak lambaları çalışmazken bazı sokak lambalarının çalıştığını görüyoruz. Arabaları görüyorsunuz. Normalde o arabaların geçtiği yer bir cadde ve orada ışıklar çalışmıyor ama şu ilerideki sarı ışıkları görüyorsunuz. O tepede de çok ışıkların yandığı yer. Orası sanırım stadyum gibi bir yer. Orada jeneratörün olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında da bu tarafta da bütün gördüğünüz ışıklar ya yol ışıkları ya da çok küçük evlerin, apartmanların pencerelerinden gelen ışıklar. Hiçbir şekilde kimseyle iletişim kuramıyoruz. Hiçbir şekilde arada bana bazı mesajlar geliyor ama mesajlara cevap veremiyorum. Bazen de gelmiyor. Hani anlamıyorum. Çok arada geliyor. Hiçbir şekilde bir iletişim kuramıyoruz. Hala beklemedeyiz ve şu anda saatimiz 9:30. Yani elektrikler kesileli tam olarak 9 saat olmuş. Bakalım bizi bu saatten sonra neler bekliyor. Ah yes, look at the street. Yes. Slowly. We are You screaming. can hear the screams. What time is it? Oh my god, it is exactly 30, no? It's fucking exactly 12 hours. 30. It's exactly 12 hours.